Merhabalar, ben Kutay Premes'e tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kholat oyununu oynayacağız. Bunun sebebi ise özellikle Little Nightmares'ta bazıları, ya bazı arkadaşlarımız çok beğenmemiş seriyi. Hani en azından beğenen de var, beğenmeyen de var. İki tarafa da hitap edebilmek için farklı bir oyun olsun istedim. Bu arada birazcık da hastayım. Umarım ondan dolayı çok böyle rahatsız edici gelmez size. Arada sırada burun çekebilirim. Evet, yavaştan başlayalım. Bu arada çok az bir oyun oynadım. Hani ama emin olun hiçbir şey başaramadım. Yani devam et butonu ondan dolayı var. Karşınıza bir tane şey çıkacak. Böyle küçük filmcik gibi, kısa film. Orada altyazılar var. O altyazıları ben okumayacağım. Hani rahatsız olmayın diye. Ondan dolayı siz okuyabilirseniz ne kadar güzel olur. Ve evet başlayalım. Biraz karda kışta geçen bir oyuna benziyor. Bu arada hani oyun çok da aman aman güncel bir şey değil. Böyle yeni bir oyun değil yani. Umarım beğenirsiniz. Umarım devamını istersiniz. Bilmiyorum böyle çeşit olsun falan. Çeşit olmazsa bir oyunum daha var. Olmadı onu şey yaparım. Outlast 2 ister miydiniz bu arada? Onu da bir sorayım. Yani umarım. Böyle okey derseniz onu da çekebilirim. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Evet. Yani şu anlık bildiğimiz kayakçılar vardı. Kayakçıların ölüleri bulunuyor ve bu kayakçılar hani bir şekilde ya çok güçlü bir şey tarafından saldırıya uğradı. Evet. Bu arada oyunun melodileri çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani sanırsam bizden istenilen bu gizemi çözmek olacak. Bu kapılara bakmayacağım çünkü bir ara baktım hiçbir şey olmuyor. Karda kışta yürüyoruz genel olarak. Bu sırada buradan gideyim. Böyle bildiğiniz
terk edilmiş kasaba gibi bir yerdeyiz. Hani ne var ne yok. Çünkü ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. En azından çok bir sis falan yoktu. Önümüz bir tık da olsa göremiyoruz. Buradan bir şey yapılabiliyor mu acaba? Geçiş mi? Genel olarak böyle yürüyoruz şu anlık. Umarım bir sonuca varırız. Koşabiliyor muyuz? Aa, koşabiliyoruz. Böyle bir ormanda da yürümek çok da şey vermiyor, keyif vermiyor. Ağaçlarımızın şeyleri gitmeye başladı. Yaprakları. Burası nedense çok geçit gibi duruyor. Buradan gidersem ne olacak? Hem müzik de zaten değişti. Bana mı geliyorsun? Kim geliyor? Ekran kararmaya başladı. Ben tüyebiliyor muyum buradan? Müzik böyle kötüleştiyse buradan gitmem gerekiyor demektir. Gidelim bakalım. Belamızı arıyoruz sanırsam. Yani sonuçta 7 kişiyi öldürmüş bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ne kadar tehlikeli olabilir ki? Aa, mağara. Mağaraların içi genellikle bu kadar aydınlık olur mu? Hiç sanmıyorum. Güzel. Belamızı bulduk sonunda The galiba. only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. Nereye I felt gitmem it lazım? tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. Adam edebiyata I bağladı ya. welcomed the end with delight. Dur. Daha ölmedik. Biz oyun 2 dakikalık olmayacağına göre daha ölmemişizdir. İlerliyorum böyle ama nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Hani bir ara diyordum ya, en azından önümüzü görüyoruz diye. Lafımı geri alıyorum. Peki önümü görebilecek miyim acaba? Umarım göreceğim. Evet, beyazlığın içine doğru ilerliyoruz. Hala hiçbir şey görmedim. Koşsak nasıl olur? Bir tane koca aya çarpıp ölüyormuşum. Çok saçma olur. En azından ayak izlerimi görelim. Aa bak gene etraf karanlıklaşmaya başladı. Doğru yoldayız bence. Bir şeyler mi görüyorum ben? Ne gördüm sen? Ah ışık. Çadır. Bu ne? Bir şey alamıyorum. Girebiliyor muyum bunun içine? Bas E. E'ye bastım. I am right behind you. Tam arkandayım. Ne kadar güzel. Abicim korkutmasak mı böyle? Tam arkandayım falan filan. Hoş olmuyor. Ay. Oley. Checkpoint'ımızı aldık.
Yalnız biraz garip yapmışlar. Mesela canım sıkılıp geri dönebilirdim. Hani acaba yanlış yolda mı ilerliyorum diye. En azından Türkçe altyazılı falan böyle. Ekstradan çevirmekle uğraşmıyorum. Güzel oluyor. Bölüm 2. Have you ever tried to hold on to your humanity when others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will? When they told you Fırtına durmuş. that you were a monster that deserved punishment, Fener en sevdiğim. when you could really not remember your sins, when they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Yan tarafta bir kırmızılık var. Sanırım oraya gitmem gerek. Biz böyle özel güçleri olan bir amcayız galiba. İçeriden bir şey alacak mıyım? Hayır zaten giremiyorum. Evet, şuradaki kırmızılığa doğru hayati bilgiler için F1 tuşuna bas. Oo. Sol shift ile yukarıda koşmak yorucu olacaktır. Temposu bozuk koşullara göre ayarlayıp kendinizi tüketmekten sakının. Tamam. F ile feneri açıp kolunuzdan aydınlatabilirsiniz ama bu sizi tehlikelere daha açık hale getirir. Mantıklı. Haritayı M ile açıyoruz. C ile pusulayı kullanıyoruz. Tamam. Ay. Ulaşması zor kayalık geçitleri sizi ilginç yerlere kesinlikle götürüyor. Onlara ulaşabilmek için bazen alçak engellerden sol CTRL. Tamam, okey. Eğilme tuşu, klasik. Günlük. Daha bir şey yazmamışız. Raporunuz var mı? Yok. Makale, o da yok. Ha bu şekilde. Seyir defter. Az önceki benim şey neredeydi? Evet, belamı arıyorum mesela. Işık belamı arıyormuş. Tamam bir dakika. Bir tane ayak izleri var. Ayak izleri kaçtırmak şimdi. Yukarıdaki kırmızılara gideceğim galiba. İki tane yol var. Ama muhtemelen kırmızılara gitmeyi planlıyorsam bir ses duyuyorum. Evet, bir kırmızılık var. Merhaba. Merhaba. I set out the moment I heard about the incident. Rusça I yazmışlar. was in the area, so I Hemen reported to bakıyorum. the unit myself to be Umarım automatically adamın assigned to sesini the case. bastırabilir. Olayı duyar duymaz I sonra arrived at Vishai bölgenin on yakınlarındaydım February ve the davaya hemen 19th, a couple of days atanabilmek before the için birime Institute's rapor verdim. rescue group. 19 Şubat günü While kurtarma waiting for them, ekiplerinden I started birkaç gün asking önce around to see if Visay'a anyone vardım. from among the Onları locals knew beklerken anything about the bölgenin incident. yerlilerine sorulan One of them said he had a soru. hunting cabin in the Sorular search sorup olay region hakkında and bilgi knew the sahibi area very well. bilgilerin olup I olmadığını decided to yok use him as a guide. öğrenmeye çalıştım. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the Çadırları bulunmuş. students. İlk Initial buluntulara göre findings çadırda show that kalanlar the people nedense in the çadırın tent yan cut tarafını its keserek sideboard panik içerisinde dışarı and for kaçmaya some reason çalışmışlar. tried to escape Kardaki from it izler in 1,5 panic. kilometre uzaklıktaki bir ormana The doğru tracks in the gidiyordu. snow led to a Ancak izler forest 500 a metre kilometre kadar and a sonra half away. kaybolmaya başladı. Ve bölgeyi But the trail detaylıca went aramamız cold gerekti. after 500 meters and we had to Sıradan carefully search the bir olay entire yeri area. değil, bu sıradan bir olay This yeri was değil. not a place of Çevremizdeki any atmosferin bizde yarattığı average hisle incident. iliklerimize kadar titredik. We had Burada shivers gerçekleşen crawling şeyin all over our sıradan bodies bir because of the kazadan daha atmosphere fazlası surrounding us. olduğuna inanıyordum. I was convinced Dışından that bir ses something doğa more dışı than bir just an durumla karşı karşıya accident olduğumuzu had söylüyor. occurred here. Evet, yani oh yeah. Oh yeah. Doğa dışında haklıymış. Anne? Aha. Yalnız kardeşim. Öyle 5 kişi saldırmak olmuyor. Erkekseniz tek başınıza gelin.
doğa dışı iş konusunda adam bayağı haklı. Sonuçta şu kayacıklar yukarı kalktı. Işık hüzmesi tarzında herifler, silüet hatta, ışık silüeti. Böyle bize doğru geldiler. Daha ne kadar şey ters gidebilir ki? Daha hızlı gitmek istiyorum. Buraya bir tane o silüetlerden bir tanesi koşturdu, şimdi onu biliyorum. Ama ona doğru benim koşmam ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Hadi bu sefer soldan gittim, hep sağ alt tarafı seçmiştim. I have chosen you, Bak gene arkamdaysan sen olağanüstü just gibi. like me. But you are losing your Teki mind, my bakmak için friend. güzelsin arkadaşım. You're Teşekkür ederim. slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Ya kardeşim ses vererek öyle fısıldayarak olmuyor. Çık karşıma, erkeksen kapışalım. Fenerim var, kullanmaktan çekin. Evet. O kırmızılık bence yukarıdaydı. Aa, CTRL ile geçebilirsin. Space tuşumuz yok arkadaşlar, sıkıyoruz. Şunu bilmemiz. Var ya, şu oyuna space tuşunu koymam lazım. Ve biz yukarı çıkana kadar gece oldu. Işığı açayım. Ekran parlaklığı işte. Kendime göre. Kırmızı ışık vardı. Ha, orada. Daha da yukarı çıkacağız. Buradan dönebiliyor muyuz? Köprü mü var? Oduncu. Oyulmuş tahtalar var. Yani buraya birileri gelmemiş. Ses duyuyorum gene. Gene kağıt sesi. Gene bir şeyler bulacağız. Buralarda. Kağıt sesi. Hah, bakın. Svobodniye uzay üssünün üzerindeki gizemli ışıklar. 4 Haziran günü gece yarısında gökyüzünde esrarengiz ışıklar görüldü. Olaya tanık olanlar gökyüzünde parlak turuncu bir küre gördüklerinden ve kürenin düzensizce hareket edip uçuş yönünü sürekli değiştirdiğini söylüyorlar. Sonunda ışık yok olmuş. UFO'dan mı bahsediyor acaba? Havacı binbaşı Giyerka durumu şu şekilde onaylıyor. Bildiğimiz herhangi bir uçan nesnenin o şekilde hareket etmesi imkansızdır. Ordu ve uzay üssünün çalışanları sorunlarımızı kısa ve sert bir dille yanıtlayarak bölgede herhangi bir garip olay olmadığını ve herhangi bir testin de gerçekleştirilmediğini bildirirler. Ya tamam, uzaylılar var o zaman. Güzel. Doğaüstü olaylar. Garip uçan ne gördüm orada? Bir şey gördüm zaten. Bu ne? Şu sopalardan birini alsam kendimi koruyamaz mıyım? Evet. Aa, bina. Hadi gelin belamızı arayalım. Oy. Pardon. Beyefendi. Bayağı da o binanın içine girmemi istiyorsun. Ya insanlar ölüyor, ben içine doğru gidiyorum. Göreceğim birazdan uçan daireyi. Ne? Kızıl ayak izleri demek ki bunlar. Ben buna doğru koşturursam ölüp ölmedim anlasam nasıl olur? Ay. Ay. Bana bir şey geliyor. Yukarıda. Ananın bana geliyor. Yaklaşma.
başlayayım. Kağıt değilmiş. Arkamdan gelen yok değil mi? Önden çıkan bir şey de yoktu. Gelmiyor mu? İyi, güzel. Karşıma bir anda bir şey çıkmasın. Buradan düşmememiz gerekiyor sanırsam. Düşmek boş olmaz. Aa, geliyor. Anam burada. Bana geliyor hakikaten. Anam. Aa, seslere bak. Kağıt sesi duyuyorum. Onlar gelene kadar okumam gerekiyor mu acaba? Valla kırmızı ayak izi pek beni şey yapmadı. Hoşuma gitmedi. You have to go faster. Daha hızlı olmalıyım. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Peki. Find the way. Kağıdı Find göremedim me, senin or yüzünden. I'll unleash hell upon you. Adım Garavel beni tarzında bir şey. Aa, geliyordum, onlar geliyor. Doğaüstü olaylar oluyor galiba harca. Gelemezsem maruz olur. Senin yüzünden kağıdı okuyamam. İyi güzel, rüzgarı arkama almışım, benden hızlı sürüyor. Azıcık yorulmuş olabilirim. Nereye gideceğim? Kırmızı ışık. Aa, geliyor. Aa, bina. İyi kurtuldum galiba. Bunu bir dönüyormuşum öyle. İyi güzel, sarı dumandan kaçtık. Çana doğru koşturalım çünkü neden? Çan türleri var değil mi? Kesinlikle. Şimdi burada kimse yok, Allah gibi. Açın kapıyı. Kapıyı açsan kaçacağız zaten. Allah. Yazın. İlk bedenleri çam ağaçlarının yakınlarında bulduk. Derme çaplı bir kamp ateşi ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Üzerinde sadece iç çamaşırları var. Ağaçlar ve çadır arasındaki bölgeyi detaylı bir biçimde aramaya karar verdik. Diğer cesetleri de birkaç yüz metre aralıklarla bulduk. Bulundukları pozisyonlar kurbanların hızlı bir şekilde çadıra dönmeye çalıştıklarını gösteriyordu. Bunun iki anlamı olabilir. Ya tehlike geçmişti ve grup çadıra dönmeye karar vermişti, ya da biri ya da bir şey ormandan çıkıp kurbanları koşmaya zorlamıştı. Henüz neler olduğunu tam olarak anlamak çok zor. Birimin laboratuvarlarında incelenebilmeleri için cesetlerden küçük örnekler topladı. Durumu kurtarmak ekibin geri kalanıyla değerlendirdi. Sonrasında ekip çadır ve ağaçların çevresindeki bölgelerin görsel taramasına yoğunlaştı. Ben sormam herhalde. Çünkü neden olmasın? Melodi güzelleşti bence. Bir saniye, az önce çan çalıyordu. Şu değişik görseldeki şey mi? O mu çalıyordu acaba? Of, çok güzel. Çok güzel melodi. Buralarda ne var acaba? Geçemiyoruz. Bakacak bir şey yok gibi duruyor. Sarı duman gitti. Orada ya hala kırmızı da şey. Az biraz uyuyamıyor muyuz ya? Geldiğim yoldan dönmek zorunda kaldım. Aha, bir şeyler gördüm. Mezarlık. Bayılırım. Canım sıkıldığında tek başıma gezmeyi sevdiğim yerlerden bir tanesidir.
beğenirseniz ağaçına geçmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben kafaya koydum bu arada. O kırmızı bölgeye gideceğim. Yani tabii sadece istiyorum. Evet. Buradan aşağı düşersem aynı yerim. Tamam. Daha düzgün bir yoldan gitmeye çalışacağım. Tabii öyle bir şey varsa. Böyle şuradan hızlı çıkalım. Hani o karanlık şeylere bir kez bir yakalanmak istiyorum acaba. Bir daha sıkıntı yaratacak mı? Merak etmiyorum. Daha yol var mı? Neden olmasın? Ah. Bu harita. Bu ne? Bu. Ah oraya tık. Ama. Ha. Aa. Biz şu an buradayız. Ha, nereye gidebiliyoruz? Bak şurada bir şey daha var. Buralarda bir şeyler var. Biz buraya gideceğim. Tıklayamıyorum. Aa kahretmesin. Ciddi olamazsın sen. Ciddi olamazsın ben. Ne bu ne? Gideyim mi buraya? Hihi. Bu ne? Az önceki yer mi? Oho az önceki yer. İyi güzel. Yani biz o zaman M'ye basalım. Ha dur buradan buraya ışınlanabiliyorsun. Bu güzel. Karda kışta ışınlanmak en sevdiğim. Bu koordinatlar ne? 37 en 62. Oo, 36 en 62. Aynen burası. Bir de ne var? 7 en 52. 7 en 52. Evet. 7 en 52. 7'ler buralarda. 7. Ha 7. 7 en 52. Burası. Buralara gidecek falan. İyi oyunu birazcık mantığını çözmeye başladık gibi. Yani en azından bir şeyler bulacağız, parçaları birleştireceğiz. Evet o zaman şimdilik burada böyle kalsın. Umarım beğenirsiniz. Yani böyle devam etsin oyun. Sizin yorumlarınıza da bağlı. Sizden gelen yorumlara göre şey yapmaya çalışıyorum. Ayarlama yapmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere o zaman. Tekrardan size teşekkürler izlediğiniz için. Beğenirseniz bu arada like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.